Tarih kitapları bize savaşları, antlaşmaları, padişahların zaferlerini anlatır. Ancak bazen resmi devlet arşivlerinde öyle satırlar karşımıza çıkar ki, okuduğumuzda gözlerimize inanamayız. Bir devletin hem de Osmanlı İmparatorluğu gibi bürokrasisi son derece ciddi bir devletin resmi gazetesinde vampirlerden, mezardan çıkan hortlaklardan ve cadı avcılarından bahsedildiğini duymuş muydunuz? Bugün size anlatacaklarımız bir köy efsanesi ya da dedikodu değil. Bizzat Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi Takvim-i Vekâi'nin 69. sayısında yayınlanmış, Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi'nin merkeze bildirdiği, geceleri mezarlarından kalkan iki Yeniçerinin yani Tırnova cadılarının hikayesi. Şimdi 1833 yılına Tırnova'nın karanlık gecelerine gidiyoruz. Olayın korkunç detaylarına girmeden önce bu hikayenin neden yaşandığını anlamamız lazım. Osmanlı İmparatorluğu o dönem zor günlerden geçiyordu. Sadece 7 yıl önce 1826'da Sultan II. Mahmut, yüzyıllardır devlete hem hizmet eden hem de isyan eden Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştı. Tarihe hayırlı olay olarak geçen bu süreçte binlerce Yeniçeri öldürüldü, sağ kalanlarsa halkın arasına karıştı. Ancak halkın Yeniçerilere olan öfkesi dinmemişti. Yıllarca halka zulmeden, haraç kesen, zorbalık yapan bazı Yeniçeriler öldükten sonra bile rahat bırakılmıyordu. İşte Tırnova olayının temelinde bu toplumsal travma yatıyor. Halk inanıyordu ki hayattayken halkın kanını emen bu zorbalar, öldükten sonra da gerçek anlamda kan emici yaratıklara dönüşüyorlardı. Yer günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Tırnova şehri. Şehirde bir süredir garip bir huzursuzluk vardı. Bu huzursuzluk siyasi değil, tamamen doğaüstü. Hava karardığında, sokaklar boşaldığında Tırnova halkı için kabus başlıyordu. Her şey sıradan gibi görünen ama açıklanamayan küçük olaylarla başladı. Tırnova sakinleri sabah uyandıklarında mutfaklarındaki un çuvallarının boşaltıldığını, yağ küplerinin devrildiğini, erzaklarının birbirine karıştırıldığını görüyordu. Önce hırsız zannettiler. Ama hangi hırsız altını ve gümüşü bırakıp da un çuvalını yere döküp giderdi? Olaylar gün geçtikçe şiddetlendi. Artık geceleri evlerin çatılarına taşlar yağıyor. Görünmez eller insanların üzerine toprak atıyor. Bebekleri odanın kapı eşiğine götürüyordu. İnsanlar yataklarında uyurken üzerlerine kara basan çöküyor, nefes alamıyorlardı. Bu durum o gün tüm şehre musallat olmuştu. Kadınlar ve çocuklar korkudan sokağa çıkamaz oldu. Erkekler ise akşam namazından sonra evlerine kapanıp kapı arkalarına kütükler dayıyorlardı. Şehirde dedikodu kazanı kaynıyor. Bunlar cin mi, peri mi yoksa daha kötü bir şey mi olduğu konuşuluyordu. Halk bu varlıkların insanlara saldırmaya başladığını söylüyordu. Kimisi gece yarısı boğazının sıkıldığını, kimisi bir varlığın onu yatağından sürüklemeye çalıştığını anlatıyordu. İşin garibi saldırıya uğrayanlar sanki üzerime koca bir manda çöktü diyorlardı. Bu detay önemli çünkü birazdan göreceğimiz raporda da geçecek. Sonunda halk Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi'ye başvurdu. Bu beladan kurtulmayı istediler. Kadı durumu İstanbul'a bildirdi. Ama yerel halkın bekleyecek sabrı kalmamıştı. Şehrin ileri gelenleri toplandı ve bir teşhis koydular. Bu musallat olanlar cin değildi. Bunlar cadıydı. O dönem Osmanlı halk inanışında vampir kelimesi yerine genellikle cadı, obur veya hortlak kullanılırdı. Halk bu cadıların kimin ruhları olduğunu merak ediyordu.
Şüpheleri iki isim üzerinde yoğunlaştı. Tetikoğlu Ali Alemdar ve Abdi Alemdar. Bunlar Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması sırasında öldürülmüş, hayatta oldukları dönem halka zorbalık yapan iki eski Yeniçeriydi. İnsanlara etmediklerini bırakmayan bu iki adamın mezarlarında da rahat durmadığına inanılıyordu. Bu beladan kurtulmak için sıradan hocaların duaları yetersiz kalmıştı. Çaresiz kalan Tırnova halkı işi uzmanına bırakmaya karar verdi. İslimiye kasabasından cadı üstadı olarak bilinen Nikola adında bir büyücü şehre davet edildi. Nikola'ya bu iş için 800 kuruş ödeme yapıldı. Bu para o dönem için ciddi bir servetti. Nikola malzemeleriyle birlikte şehre geldiğinde bu işi çözeceğinden emindi. Büyük bir kalabalık, önde cadı avcısı Nikola, arkada korku içindeki Tırnova halkı ve resmi görevliler. Hep birlikte mezarlığa doğru yürüyorlar. Nikola mezarlığa girdiğinde elindeki ortası delik resimli tahtayı parmağına takıp çevirmeye başladı. İnanışa göre bu tahta kötü ruhun olduğu mezara gelince duracaktı. Ve öyle de oldu. Tahta önce Tetikoğlu Ali'nin, sonra da Abdi Alemdar'ın mezarının üzerinde bir anda durdu. Nikola mezarın açılmasını istedi. İki mezar da açılmaya başlandı. Toprak atıldıkça ortaya çıkan manzara izleyenlerin kanını dondurdu. Resmi raporda bu an şöyle tarif ediliyor. Cesetler bozulmamıştı. Ancak normal bir insan cesedi gibi de değillerdi. 2 kat büyümüşler, şişmişler, kılları ve tırnakları uzamıştı. Gözleri kan çanağına dönmüş, vücutları mordan siyaha çalan korkunç bir renge bürünmüştü. Cesetlerin üzerlerine manda çökmüş gibi şişmişlerdi. Nikola cesetlere baktı ve hükmü verdi. Bunları derhal yok etmeliyiz. Yoksa bütün şehri kurutacaklar. Burada yapılan işlem tam bir klasik vampir avı ritüeliydi ama Osmanlı usulü. Nikola yanında getirdiği ağaç kazıkları bu iki cesedin göbeğine çaktı. İnanışa göre bu onları yere sabitleyecekti. Ardından yüreklerini çıkartıp kaynar suda haşladılar. Fakat Nikola tatmin olmadı. Cesetlerin yakılması gerektiğini söyledi. Dinen izin alındı ve mezarlıkta büyük bir ateş yakıldı. Tetikoğlu Ali ve Abdi Alemdar'ın şişmiş cesetleri ateşe atıldı. Görgü tanıkları cesetler yanarken alevlerin garip renkler aldığını ve tuhaf çığlıklar duyduklarını iddia ettiler. Küller havaya savrulduğunda sanki Tırnova halkının da üzerine çöken kasvetli bulutlar dağılıyordu. Aylar sonra ilk kez o gece rahat bir uyku uyudular. Şimdi videonun başında bahsettiğim o resmi belgeye, Takvim-i Vekai'nin 69. sayısındaki ifadelere dönelim. Bakın devletin resmi gazetesi olayı nasıl anlatıyor. Tırnova'da cadı türedi. Gün battıktan sonra evlere dadanıp un, yağ, bal gibi erzakları birbirine katıp içlerine toprak atıyormuş. Ahali bunlarla baş edemeyince İslimiye kasabasından Nikola adındaki cadıcıyı getirttiler. Mezarlar açıldığında cesetlerin yarımşar misli büyüdüğü, kıllarının ve tırnaklarının 3-4 parmak uzadığı görülmüş. Gözleri kan çanağı gibi olan cesetlerin göbeklerine birer ağaç kazık çakıldı ve yürekleri kaynar suda haşlandı. İşte bu satırlar resmi raporda yazan cümlelerdi. Tıbbi olarak baktığımızda cesetlerin şişmesi gaz sıkışmasıyla açıklanabilir. Tırnakların uzaması ise derinin çekilmesiyle oluşan bir yanılsamadır. Ancak Tırnova halkının yaşadığı o toplumsal histeri, korku ve Yeniçeri düşmanlığının getirdiği bu süreç gerçektir. Osmanlı tarihinde bunun gibi kayıtlara geçmiş daha pek çok gizemli olay var. Eğer bu tarz
Tarihin gizemli sayfalarında kalmış olayları daha fazla anlatmamı isterseniz yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.